Bu evde bana eş değil, ayağı aksayan şu oğluma ömür boyu bakacak bir hizmetçi lazımdı diye gürledi Kemal Ağa, Zeynep'in yüzüne bir avuç altın fırlatarak. Zeynep yere saçılan paralara değil, köşede başı öne eğik, bastonunu sıkan Rıza'ya bakıyordu. Babasının borçları yüzünden bu konağa gelin değil, kurban olarak getirilmişti. İlk günler bir zindan gibiydi. Rıza, babasının onu bir kusur olarak görmesinin öfkesini Zeynep'ten çıkarıyor. Yemek tepsilerini yere deviriyordu. Zeynep ise tek kelime etmeden dağılan kapları topluyor, onun acıyan gururuna sessiz bir onurla karşılık veriyordu. Aylar geçtikçe Rıza, bu fakir kızın gözlerindeki acımanın yerini alan o dimdik duruşu fark etti. Zeynep ona acımıyor, sadece onun insanlığını görüyordu. Bir akşam Kemal Ağa sırf Zeynep'in babasını tamamen ezmek için köydeki son zeytinliklerini de haczetmeye kalktığında konakta kıyamet koptu. Kemal Ağa elindeki haciz kağıdını Zeynep'in yüzüne sallarken salonun kapısında ağır bir baston sesi yankılandı. Rıza, yıllardır ezilen bedeniyle değil, ayağa kalkan ruhuyla babasının karşısına dikilmişti. "O kağıtların hükmü yok baba, çünkü tüm hisselerimi bugün Zeynep'en babasının üzerine devrettim," dediğinde Kemal Ağa'nın dizlerinin bağı çözüldü. Zeynep'in gözlerinden süzülen yaş bir esaretin bitişini müjdeliyordu. Kendi kanından olanı ezip parasıyla her şeyi satın alabileceğini sanan Kemal Ağa, o devasa konakta koca bir hiçlikle baş başa kalırken, Rıza ve Zeynep alın terleriyle kuracakları yeni bir hayata doğru o kapıdan omuz omuza çıktılar.